Merhaba arkadaşlar. Bugün Fransız devriminin sebepleri üzerine bir okuma yapacağız. Causes of the French Revolution. Yine Wikipedia'dan. Alacağımız makale hakkında detaylı bilgiyi yine buradan alabilirsiniz. Linkini biliyorsunuz. Katılımcılarla ilgilenirseniz yeri burası. Makalemiz Causes of the French Revolution. Fransız devriminin sebepleri. Defterler, kalemler hazırsa başlıyorum hocam. The causes of the French Revolution can be attributed to. Attributed to ne demek? İlişkilendirmek. Bir şeyi bir şeyle ilişkilendirmek. Fransız devriminin sebepleri neyle ilişkilendirilebilir diyor? Several intertwining factors. Birçok faktörle ilişkilendirilebilir. Intertwining, iç içe girişik demek. Inter zaten iki şey arasında demektir. Intertwining, iç içe girişik faktörler. 1. Cultural faktörler. 2. Sosyal faktörler. Bakalım kültürel neymiş? The Enlightenment philosophy. Aydınlanma felsefesi. Enlight. İçinde ışığı görüyor musunuz? Light. Enlightenment philosophy, aydınlanma felsefesi, desacralized the authority of the monarchy. Monarşinin otoritesini desakralize etti diyor. Tabii Türkçe'de desakralize diye bir kelime yok ama ne demektir hocam? İçindeki şu sakra kelimesi, sacred diye İngilizce'de olan bir kelimedir. Kutsal demek. Monarşinin otoritesinin kutsallığını yok etti. Desacralized. And the Catholic Church, Katolik kilisesinin kutsallığını da, and promoted a new society based on reason instead of traditions. Instead of çok önemli bir kalıbın yerine. Den ziyade. Rather than'le hemen hemen aynı. Gelenekten ziyade akla dayalı, based on, akla dayalı yeni bir toplumu promoted. Yani geliştirmiş. Yeni bir toplumu ön plana çıkarmış. Promote, ön plana çıkarmak. Promosyon var ya marketlerde. Ürünleri ön plana çıkarmak için promote yaparlar işte. Promosyon. O kelime bu kelime. Ön plana çıkarmak. Geldik sosyal sebebe. Kültürel sebep neymiş? Enlightenment philosophy. Social sebebe geliyoruz. Emergence of an influential, etkili bir burjuvazi'nin ortaya çıkışı. Which was formerly part of the third estate, commoners. Commoner'ların bir parçası olan, önceden sıradan insanların parçası olan burjuvazinin ortaya çıkması. Burjuvazi dediğimiz orta sınıf. Önceden sıradan insanlardan, yani Fransa'da third estate, üçüncü kademe insanların parçası olan burjuvazinin daha sonra had evolve into, daha önceki okumalarımızda da söylemiştim. Bir şeye dönüşmek into alır. Transform into, evolve into, change into, turn into, translate into, bir şeye dönüşmek into ile gelir genelde arkadaşlar. Bu burjuvazi neye dönüşmüşmüş? A caste with its own agenda. Kendi ajandası, kendi planları, kendi hedefleri olan bir kasta dönüşmüş. Kast yani sınıf. And aspired to, bir şeyi çok istemek. Political equality with the clergy and the aristocracy. Ruhban sınıfı, clergy, çok önemli bir kelimedir. Çok çıkacak. Sosyal bilimciler için yok dilde özellikle önemli. YDS'de tabii herkes için önemli. Aristokrasi de ikinci kademe. Clergy de birinci sınıf. En üst sınıf. Burada saydı. Clergy. Ruhbanlar. Aristokrasi, asil, soylular. Bu burjuvazi ne yapıyor? Bunlarla yarışmaya başlamış artık. Eşitlik istemeye başlamış. Bu da sosyal sebep. Sınıfların çatışması başlıyor yani. Geldik finansal çatışmaya. Finansal faktöre. France's debt. Fransa'nın borcu. Aggravated by French involvement in the American Revolution. Fransızların Amerikan devrimine katılmasıyla daha da ağırlaşan. Aggravate'in içinde bu yer çekimi, gravity kelimesi var bakarsanız. Gravity nedir? Yer çekimi, ağırlık. Aggravated by
onun daha da ciddileştirdiği, ağırlaştırdığı Fransa'nın borcu. Devrime katılınca, yani Amerikalıları destekleyince Fransızlar ne oluyor? Kendi parasal problemleri ortaya çıkıyor. Led Louis XVI to implement new taxations. Led to. Ama ayrıldığı için bu sebep olmak anlamında değil de yönlendirmek. 16. Louis ne yönlendirmiş? Yeni vergiler koymaya, uygulamaya yönlendirmiş. And to reduce privileges. Çok önemli bir kelime de privilege kelimesi arkadaşlar. İmtiyaz demek. İmtiyazları azaltmaya yönlendirmiş. Political sebebe geldik. Louis XVI faced virulent opposition. 16. Louis neyle yüzleşmiş, karşılaşmış? Büyük bir muhalefetle. From provincial parliaments, which were spearheads of the privileged classes' resistance to royal reforms. Evet, bu eyaletlerdeki eyalet meclislerinin muhalefetiyle karşılaşmış diyor. Bunlar da imtiyazlı sınıfların royal, kralın yaptığı reformlara direnişlerinin öncüleri. Spearhead, mızrak başı demek. Spear, mızrak, head, baş, öncüleri yani. Economic sebebe geldik. The deregulation. Regulate, düzene koymak. Deregulation, düzenini kaldırma. Ama buradaki anlamı bakın of the grain market, tahıl piyasasının deregulation, deregülasyonu yani devletin ondan el çekmesi diyor. Advocated by liberal economists, liberal ekonomistlerin savunduğu bu devletin el çekmesi resulted in, sebep oldu, an increase in bread prices, ekmek fiyatlarının artışına sebep oldu. In period of bad harvests, kötü mahsul yani az mahsul olduğu periyodlarda, dönemlerde it would lead to food scarcity which would prompt the masses to revolt. Kitleleri isyana teşvik eden yiyecek kıtlığına sebep olurdu. Lead to, sebep olmak. Sebep olan ne? Bad harvest. Yani ürünlerin az çıkması. O da fiyatları artırıyor vesaire diyor. Scarcity çok önemlidir. Azlık demek dostlarım. Hocam şimdi buradaki would kelimesine dikkat. 2 tane would var. Would'un 3 veya 4 kullanımı var diyebiliriz. Ben sadece 2 tanesini bu derste sayacağım. 3. ve 4. kullanımını zamana bırakacağım. Hikaye olarak kullanımı var mesela veya that'ten önce, that'ten sonra past tense ile etkilemesi var. Reported speech'lerde kullanılması. Onlardan örnek vermeyeceğim. Burada sadece 2 tanesi. Bir tanesi unreal zamanlarda kullanılan. Yani hayallerde, ifli cümlelerde mesela as if'li cümlelerde kullanılabilecek. Eğer hayal ürünü bir durum varsa, gerçek olmayacak unreal bir durum varsa kullanılan would'dur ki o bu değil. Orada mesela if lazım, but for lazım. Olmasaydı anlamında. Veya as if olurmuş gibi. Veya without olur, olmasaydı gibi. Buradaki anlamı arkadaşlar geçmiş zamandan bahsettiği için used to anlamındaki would diyoruz. Yani geçmişte tekrar eden eylem. It would lead to food scarcity, eskiden yiyecek kıtlığına sebep olurdu anlamındaki would. Which would prompt, teşvik ederdi. Peki hocam nereden anladım? Arkadaşlar kuralımız şu olsun. Eğer cümle geçmişten bahsediyorsa would'u used to anlamında almak zorundasınız. Yani yapardı anlamında. Eğer bir ifli cümle varsa mesela eğer anlamında bir hayal durumu varsa if olmasa bile orada would'u saydı anlamında alırsınız. Zaten o zaman geçmişten bahsetmiyordur. Evet, diğer would'lar geçmişte hikaye vesaire onlara girmiyorum şimdi. Geçiyorum hocam. Yukarıya geçeceğiz şimdi. Evet. Fransız devriminin sebeplerini okuyoruz. Oradan devam. Bütün bu faktörler created a revolutionary atmosphere. Bir devrim atmosferi ortaya çıkardı. Created, ortaya çıkarmak, oluşturmak. And the tricky situation for Louis XVI. Bu adam için tricky, zor bir durum
ortaya çıkardı. In order to resolve the crisis, krizi çözmek için the king summoned, yani gathered, yani topladı, the Estates General in May 1789. As it came to an impasse, çıkmaz. Pass biliyorsunuz geçmek, impasse geçilemeyen kısım. Nedir? Impasse, yani bir geçilemeyecek çıkmaza girmiş bu adam. Fransa kralı 16. Louis. The representatives of the Third Estates formed a National Assembly. Bu sıradan insanların, sıradan dediğimiz yani halk, alt tabakanın temsilcileri, representatives, milli bir kurul oluşturmuş. Assemble toplamaktır. Toplanmışlar, kongre gibi. Against the wishes of the king. Kralın arzularına karşı. Signaling the outbreak of the French Revolution. Fransız devriminin patlak vermesinin işareti oldu. Daha önce de söylemiştik, bu virgül ing'i ortak özne yapar. Özellikle cümlenin ikinci kısmında sonuna doğru gelirse birinciyi çevirdiğimiz gibi çeviriyoruz. Bakın işareti oldu dedim. Kasmadım çeviride. İşareti oldu. Oluşturdu. Bu da şunun işareti oldu. Geçtik. Revolutionary situation. Biraz daha okuyalım. The essence of the revolutionary situation which existed in France in the 1780s. Filanca tarihte Fransa'da mevcut olan devrim vaziyetinin özü, esansı, gülün esansı olur ya, gül esansı yani özüdür. Kokusu demek değil, dikkat. Özü neymiş? Yükleme yeni geldik. Şurası komple özne diyebilirsiniz arkadaşlar. Neymiş bu? Özü was the bankruptcy of the king. Kralın iflası. Banka rapt. Yırtıldı, kırıldı. Rüptür var ya, doktor arkadaşlarımız bilirler. Rüptür yani doku yırtılması değil mi hocam? Banka yırtılınca ne olur? İflas eder. Kral iflas etmiş. And hence ve dolayısıyla the state. Devlet. Evet. Geçiyorum. This economic crisis. Burada bir soru akla gelebilir. Hence iki cümle arası bağlaç. Bundan sonra niye cümle gelmemiş hocam? İki türlü açıklanabilir ama ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hence'in özellikle kendine has bir durumu var. Hence'den sonra iki cümle arası bağlaç olmasına rağmen isim geldiği olur. Dikkat edin. İstisna durumlardır. Evet. Tabi buradaki o durum değil. Buradaki diğer açıklama. Yani kısaltma var burada. Önceki cümleye atıf var. This economic crisis was due to the rapidly increasing cost of the government. Bu ekonomik kriz hızla yükselen hükümet maliyetlerinden dolayıydı. And to the overwhelming costs incurred by fighting two major wars. İki büyük savaşın ortaya çıkardığı büyük maliyetlerden dolayıydı. The Seven Years War and the American Revolutionary War vesaire. These costs could not be met from the usual sources of state revenue. Revenue, gelir. Devlet gelirinin genel her zamanki kaynaklarından karşılanamamış bu maliyetler. Met karşılanamamış. Maliyet hangi kelime? Cost kelimesi. Since the 1770s, 1770'lerden itibaren several attempts by different ministers to introduce financial stability had failed. Aha, since'te had verb 3 gelmiş. 2014 Nisan YDS sınavında zannediyorum ilk defa since'te had verb 3 çıkmıştı arkadaşlar. Had verb 3 değil, normalde ne bekleriz? Since'in ana cümlesinde. Ana cümle ne demektir? Karşısı. Since'li kısım yan cümledir. Bağlaçlı kısım ana cümle karşı. Since'in ana cümlesinde have verb 3 olur. Burada niye had verb 3 olmuş? Had verb 3 biliyorsunuz geçmişte belirlediğimiz bir zamandan öncesine atıfta bulunmaktır. Burada 1770'lerden Fransız devrimine kadarı kastettiği için Fransız devrimine kadar 70'lerden itibaren başarısız olmuştu. Fransız devrimine kadar, tabi devrim ne zaman oluyor? 89'da oluyor. 19 yıl boyunca anlamında vermiş burada. 89'a atıf var, tamam mı arkadaşlar? Devrimi konuştuğumuz için. The taxation system was burdensome.
Vergi sistemi burden. Çok önemli. Yüklüydü. Upon the middle class, orta sınıf üzerine, and more prosperous peasants ve daha zengin peasant köylüler üzerine. Bu eskiden o feodal düzen zamandaki köylülere peasant diyoruz arkadaşlar. Şimdiki köylülere peasant demeyin. Yurt dışına çıkıp da yabancıya are you a peasant falan demeyin. Küserler. Villager demek lazım. Village'dan villager. Tamam. Neyse. Bu vergi bunların üzerine yük olmuş. Given that the nobles were largely able to exempt themselves from it. Given that the için. Soylular bundan büyük ölçüde, largely, büyük ölçüde istisna, muaf anlamındadır arkadaşlar. Exempt. Except olsaydı istisna. Exempt olunca muaf. Yakın. Yani anlamları yakın ama yazışları farklı. Evet, soylular muaf olunca bunlara yük düşüyor tabii. Daha fazla yük düşüyor vergiden. Ne olmuş? As a result. İki cümle arası bağlaştır. Önceki cümlenin sonucu olarak, yani dolayısıyla there was an insistent demand for reform. Israrla reform talebi varmış. Of these abuses of privilege, imtiyaz istismarlarından dolayı. For an equitable means of taxation and for improved government processes. Daha eşitlikçi vergi yöntemleri için ve daha gelişmiş hükümet işlemleri için demandler var, talepler var. Ne olmuş bakalım? David Thompson argued that, iddia etti ki, the bourgeoisie and peasantry had something to lose, not merely something to gain. Burjuvazi ve köylülerin kaybedecekleri bir şey vardı. Sadece kazanacakları değil, kaybedecekleri bir şey de vardı. Naton'la bat olsa kalıbını görüyor musunuz? Naton'u nasıl çevirmiş? Merely yapmış. Merely zaten only demektir arkadaşlar. Solely, only, merely, just. Hepsi simply, purely, sadece demek. Sadece kazanacak değil, kaybedecekleri şeyler de vardı. In their demands for a fairer society. Daha adil, fair bir toplum taleplerinde. Ne demek istedi burada? Yani sadece bir şey istemiyorlar. Bunu almazlarsa kaybedecekleri de çok olduğu için diyor. This fear too was a major factor. Bu korku da önemli bir faktör oldu devrimde. Social inequality. Okumuşken biraz da okuyorum hadi. The population of France in 1780s was about 26 million. Nüfus şu kadardı. Of whom, bu kadar nüfusun 21 milyonu lived in agriculture, tarımla yaşıyordu. Few of these owned enough land to support a family. Bunlardan çok azı, few, a few değil bakın, few, çok azı, a few olsaydı birazı diyecektim. Yani birçoğu veya bir kısmı. Few deyince hocam çok azı vurguluyorsunuz. Bunlardan çok azı aileyi geçindirmek için destek, support a family, aile geçindirmek, yeteri kadar toprak sahibiydi. Enough to kalıbı arkadaşlar. Ecek kadar. Enough to. Ecek kadar. And most were forced to take on extra work as poorly paid laborers on larger farms. Birçoğu da zorunda kalmış. Force, zorlamak ya. Ekstra iş yapmak zorunda kalmış. Yazık. There were regional differences. Bölgesel farklar vardı. But by and large, genel itibariyle, yaz hocam not alıyorsun çünkü önemli bir yapı. Genel itibariyle French peasants were generally better off than those in countries like Russia or Poland. Fransız köylüleri genel itibariyle yine daha better off. Well off, better off. Aynı anlamdadır arkadaşlar. Well off, iyi durumda. Yani ekonomik durumu iyi anlamında. Better off, ekonomik durumu daha iyi. Rusya ve Polonya'daki köylülerden daha iyiydi diyor. Burada köylü demiyor. Ben nereden anladım köylü olduğunu? Those zamiri yukarıdaki peasant'a atıfta bulunduğu için. Even so'yu nasıl çeviririz desem, ancak dediniz mi? Veya ama dediniz mi? Yoksa öyleyse bile falan mı? Hocam ama diyorsunuz. Öyleyse bile falan yok. Direkt amadır. Bu however demek yani. Ama, but, however, nevertheless. Hepsi aynı.
Hunger was a daily problem. Açlık günlük bir problemdi. Which became critical in years of poor harvests. Ürünlerin az çıktığı harvest, ürün, mahsuller az çıktığı dönemlerde daha da kritik duruma geliyordu. And the condition of most French peasants was poor. Fransız köylülerinin çoğunun durumu kötüydü. Poor. The fundamental issue of poverty was aggravated. Grave, ağır, ciddi bir durum. Daha da ciddileşti, daha da ağırlaştı bu fakirlik durumu. By social inequality. Sosyal eşitsizlikten dolayı. As all peasants were liable to pay taxes. Bütün köylüler liable to. Vergi ödemek zorundalardı. Vergi ödeme yükümlülükleri vardı. Liable to, yükümlülüğü olmak, sorumluluğu olmak. From which the nobility could claim immunity. Soylular bundan, from which, yani taxes'dan, immunity, immune, bağışıklık demek. Ama burada ondan muaf anlamında kullanıldı. And feudal dues payable to a local seigneur or lord. Ve feodal borçlar, due'nun bir anlamı arkadaşlar, verilecek para, haraç diye düşünebilirsiniz. Yerel bir senyöre veya lord'a ödeniyordu. Similarly, çok önemli bir bağlaç. Aynı şekilde, similarly, aynı şekilde, in the same manner, in the same way. The destination of tithes which the peasants were obliged to pay to their local churches was a cause of grievance. Bu eskiden kullanılan bir kelime arkadaşlar. Şimdi kullanılmıyor. Köylülerin lordlarına verdikleri paralar. Lordlarına dedim, özür dilerim. Kiliseye ödedikleri paralar were obliged to pay to their local churches was a cause of grievance. Bunların kızma, öfkelenme, sitem sebebiydi diyor. As it was known that the majority of parish priests were poor. Priestlerin çoğu yani rahiplerin çoğu da fakirdi. And the contribution was being paid to an aristocratic and usually absentee abbot. Bu contribution, katkı, yani verilecek para aristokrata veriliyordu. Abbot, rahip demek. Baş rahip. Rahip, priest, rahip. Abbot, baş rahip. The clergy numbered about 100,000. And yet, fakat 100.000'di sayısı. Yukarıda nüfus kaçtı? 26 milyon dedi değil mi? Clergy, yani ruhban sınıfı kaçmış? 100.000 kişi. Ama %10. Toprağın %10'unu owned. Sahip. Zıtlığı görüyor musunuz? 100.000 kişi. Sadece 100.000 kişi 26 milyona kıyasen gerçekten çok küçük. 260'da 1 ediyor değil mi hocam? Ama sadece toprağın %10'una sahiplerdi. The Catholic Church maintained a rigid hierarchy. Katolik kilisesi sürdürdü, devam etti, tuttu. Rigid, katı bir hiyerarşiye sahipti. As abbots and bishops were all members of the nobility. Başrahipler ve piskopozlar, özür dilerim, hepsi soylular sınıfının üyeleriydi. And canons were all members of wealthy bourgeois families. Evet, geçiyorum. Atlıyorum arkadaşlar buraları. Görüyorsunuz işte kurumlar rich, powerful, zengindi. Nobility'de olduğu... Dur buraya atlama. As with the nobility, çok önemli bir kalıp. Nobility'de olduğu gibi. Just like var ya. Just like. Onun gibi düşünüyorsunuz. Soylularda olduğu gibi it paid no taxes and merely contributed. Onlar da vergi ödemiyormuş diye çeviriyoruz arkadaşlar. Hemen not edelim. Harika ve çok önemli bir kalıpçık. Daha önce de sınavlarda gördük bunu. Contributed a grant to the state every 5 years, the amount of which was self-determined. Evet. Kendileri bunun miktarını belirliyormuş. Verecekleri miktarı. Hani bunlar asiller, soylular vesaire vergi ödemiyorlar. 5 senede bir grant veriyorlar. Bağış. Onu da kendileri belirliyorlar miktarı.
The upper echelons of the clergy had considerable influence over government policy. Echelon çok çıkmaz arkadaşlar. Sınavlar için çok çıkmaz diyorum. Yani TOEFL'cılar bilmesi gerekiyor ama YDS tarzı sınavlarda görme ihtimalimiz düşük bir kelime. Tabaka demek. Class yani. Toplum. Demin caste gördük. O önemliydi bakın. Caste. Caste sistemi. Yani sınıf, toplumda sınıf sistemi. Net çizgilerle ayrılmış, iç içe girişmeyen sınıflar sistemine caste diyoruz. Burada echelon dediği yine sınıftır. Class kelimesi de aynı şekilde toplumsal sınıflarda kullanılıyor. Bu clergy, ruhban sınıfının üst sınıfları, ruhbanların üst sınıfları had considerable influence over government policy. Hükümet sisteminde ciddi etki sahibiydiler. Dislike of the nobility was especially intense. Soyluları sevmeme özellikle yoğundu. Intense. Tense yoğun. Density, intensity. Dense de yoğun. Tense de yoğun. Successive French kings. Successive, successful değil. Daha önce de konuşmuştuk derslerimizde. Successful, full çektim. Successful oldum. Full çekince successful oluyoruz. Başarılı oluyoruz. Bunu da şimdi başarılı dememi bekliyordunuz belki. Başarı değil hocam. Arka arkaya, birbiri ardına gelen demek. Successive. Yani succeed kelimesinin iki anlamı var. Birisi başarmak, birisi de halefi olmak. Arkasından gelmek. Yani birbiri ardına gelen Fransız kralları. And their ministers ve onların bakanları, vezirleri neyse. Had tried with limited success. Buradaki işte başarı. Başarısız olmuşlar. Yani sınırlı başarıyla denemişler. Ne anlama geliyor? Başarısız olmuşlar. To suppress the power of the nobles. Asillerin, soyluların gücünü bastırma. Press, suppress. Bastırmaya çalışmışlar. But deyince herhalde başaramadılar mı diyecek. Çünkü çalıştılar ama in the last quarter of the 18th century, 18. yüzyılın son çeyreğinde the aristocracy were beginning once again, bir kez daha başlıyordu to tighten their hold. Hakikaten başaramamışlar bakın. Görüyor musunuz? Zıtlık bizi anlatmadı. To tighten, tight, dar kıyafete tight deniyor değil mi hocam? Tighten their hold, onların sıkı sıkıya tuttukları o güçlerini daha da sıkılaştırmışlar. And the machinery of government, hükümet sisteminde, mekanizmasında onların etkisini daha da sıkılaştırmış, güçlendirmiş diyor 18. yüzyılın son çeyreği. Enlightenment Ideas tabii güzel ve ilginç bir konuya daha geçecek ama hocam bütün makaleyi okuyamayız. Size tavsiyem, konuyla ilgileniyorsanız Fransız devriminin sebepleri konusunu Wikipedia sayfasından, kendi sayfasından Causes of the French Revolution diye arattırıp tekrar okuyabilirsiniz. Devamını da okumanızı tavsiye ederim. Okuma yapmaya da vesile olsun. Sorularımız olursa ekstra, parçayla alakalı veya İngilizce'de herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Cevap vermeye söz vermiyorum ama okudukça cevap vermeye çalışıyorum. Soru gelirse cevap vermeye çalışırım diyeyim hocam. Görüşmek üzere diyorum. Diyemiyorum. Nereye basacağımı unuttum. Evet, görüşürüz arkadaşlar.